Milgram deneyi 1960'lı yıllarda Yale Üniversitesi'nde sosyal psikolog Stanley Milgram tarafından gerçekleştirilen bu deney, insanların otorite karşısındaki itaat düzeyini ölçmeyi amaçlıyordu. Özellikle de 2. Dünya Savaşı sırasında milyonlarca kişinin sadece emir aldıkları için nasıl vahşetlere ortak olabildiğini anlamaya çalışıyordu. Deneye katılan bireylere bir öğrenme ve hafıza araştırmasına gönüllü oldukları söylendi. Katılımcılar öğretmen rolünde yer alırken karşı odada bulunan kişi öğrenci rolündeydi. Öğrenci her yanlış cevap verdiğinde öğretmenin ona elektrik şoku vermesi gerekiyordu. Şokların şiddeti her seferinde kademeli olarak artırılıyordu ve en üst seviyede ölümcül olabilecek bir voltajı temsil ediyordu. Ama aslında öğrenci rolündeki kişi bir oyuncuydu ve yalnızca acı çekiyormuş gibi tepkiler veriyordu. Ancak katılımcılar bunun sahte olduğunu bilmiyor, gerçekten zarar verdiklerine inanıyordu. Katılımcıların büyük bölümü ciddi endişe ve huzursuzluk yaşamalarına rağmen otorite figürünün talimatlarına uyarak en yüksek seviyedeki şokları uygulamayı kabul etti. Deney, sıradan insanların bile güçlü bir otorite baskısı altında ahlaki değerlerini geri plana itebileceğini ortaya koydu. Psikoloji tarihinde çok önemli bir yere sahip olmakla birlikte etik açıdan yoğun eleştirilere maruz kaldı. Çünkü katılımcılar gerçekten bir insana zarar verdiklerini düşündükleri için büyük bir stres ve suçluluk yaşadı. Küçük Albert deneyi 1920 yılında John Watson ve asistanı Rosalie Rayner tarafından gerçekleştirilen psikoloji tarihinde en bilinen ve aynı zamanda en çok tartışılan deneylerden biridir. Deneyin amacı insanlarda korkunun öğrenilip öğrenilemeyeceğini test etmekti. Watson, klasik koşullanma kuramını insan davranışları üzerinde uygulamak istedi. Bunun için 9 aylık sağlıklı bir bebek olan Albert denek olarak seçildi. Başlangıçta ona beyaz fare, tavşan, köpek ve hatta yanmakta olan gazete gibi farklı nesneler gösterildi. Bebek bu nesnelere karşı herhangi bir korku belirtisi göstermedi. Ardından deneyin kritik kısmı başladı. Bebeğe beyaz fare gösterildiği sırada Watson yüksek ve rahatsız edici bir ses çıkarmaya başladı. Birkaç tekrarın ardından Albert sadece beyaz fareyi gördüğünde bile ağlamaya ve korku tepkisi göstermeye başladı. Deney bununla da sınırlı kalmadı. Albert'in korkusu zamanla genelleşti. Sadece beyaz fareden değil, tavşan, köpek, hatta beyaz sakallı bir Noel Baba maskesinden bile korkmaya başladı. İnsanlarda korkunun öğrenilmiş bir tepki olabileceğini ve koşullanma yoluyla farklı uyaranlara da yayılabileceğini gösterdi. Ancak deneyin etik boyutu ciddi tartışmalara yol açtı. Küçük bir bebeğe bilerek korku aşılanmıştı ve Albert'in bu korkularının kalıcı olup olmadığı takip edilmedi. Deney sonrası Albert'in hayatına dair bilgiler net değildir, fakat deneyin bıraktığı psikolojik etkilerin uzun süre devam etmiş olabileceği düşünülmektedir. Rosenhan deneyi. David Rosenhan tarafından gerçekleştirilen bu deney, modern psikiyatri tarihinin en dikkat çekici çalışmalarından biridir. Rosenhan, akıl hastalıklarının tanılarının ne kadar güvenilir olduğunu sorgulamak istiyordu. Deney kapsamında Rosenhan ve beraberindeki 7 gönüllü, hiçbir psikiyatrik rahatsızlıkları olmamasına rağmen farklı akıl hastanelerine başvurdu. Hepsi kafamda sesler duyuyorum şikayetini dile getirdi. Bunun dışında herhangi bir anormal davranış sergilememiş olmalarına rağmen başvurdukları tüm hastanelerde şizofreni tanısı konularak yatırıldılar. Hastaneye kabul edildikten sonra tüm sahte hastalar normal davranmaya başladı. Yani gündelik konuşmalar yapıyor, gözlem altında sakin hareket ediyor ve artık herhangi bir belirti göstermiyorlardı. Buna rağmen hiçbiri hemen taburcu edilmedi. Ortalama kalış süresi 19 gündü. Bazıları 2 ay boyunca içeride tutuldu. Üstelik bu sırada hemşireler ve doktorlar en sıradan davranışlarını bile hastalığın bir belirtisi olarak yorumladı. Gerçek hastalar Rosenhan ve ekibinin aslında hasta olmadığını zaman zaman fark etti ve sen buraya ait değilsin diyerek onları uyardı. Ancak profesyonel görevliler bu gerçeği göremedi. Deneyin ikinci aşamasında ise başka bir hastane Rosenhan'a meydan okudu. Bizim hastanemize sahte hasta gönderin, onları hemen yakalarız dediler. Birkaç hafta boyunca hastaneye başvuran yüzlerce hastadan onlarca kişiyi sahte hasta olarak işaretlediler. Fakat Rosenhan bu kez hiç kimseyi göndermemişti. Bu deney psikiyatri alanında büyük bir krize yol açtı. Çünkü tanıların güvenilirliği, hastane koşullarının insancıllığı ve hasta-doktor ilişkileri ciddi biçimde tartışmaya açıldı. David Reimer deneyi. John vakası olarak da bilinen bu olay, cinsiyet kimliği ve yetiştirme ile ilgili çok tartışmalı bir deneysel yaklaşımı ortaya koymuştur. David Reimer 1965 yılında Kanada'da ikiz erkek kardeşiyle birlikte dünyaya geldi. Ancak henüz bebekken sünnet sırasında yapılan bir hata sonucu cinsel organı ciddi şekilde tahrip oldu. Amerikalı psikolog John Money, cinsiyet kimliğinin biyolojik değil, tamamen çevresel faktörler
faktörlerle belirlendiğini savunan bir teoriyi destekliyordu. Bu vakayı kendi teorisini kanıtlamak için bir fırsat olarak gördü. David'i kız çocuğu olarak yetiştirmeleri konusunda aileyi ikna etti. Böylece David'in adı Brenda olarak değiştirildi ve kız kıyafetleriyle büyütülmeye başlandı. Ancak deney beklendiği gibi işlemedi. Brenda hiçbir zaman kendini kız gibi hissetmedi. Çocukluk ve ergenlik yıllarında ciddi uyum sorunları yaşadı. Depresyon belirtileri gösterdi. Çevresine ve ailesine karşı öfke geliştirdi. John Money ise bu uyumsuzlukları görmezden geldi ve vakayı yıllarca başarılı olarak rapor etmeye devam etti. Gerçek David 14 yaşına geldiğinde ortaya çıktı. Ailesi sonunda ona her şeyi anlattı. David kendi isteğiyle tekrar erkek kimliğine döndü ve hayatına bu şekilde devam etti. Ne yazık ki yaşadığı travmalar çok derindi. Yıllarca psikolojik sorunlarla mücadele eden David 38 yaşında intihar ederek yaşamına son verdi. David Reimer vakası insan kimliğinin sadece çevreyle değil, biyolojik faktörlerle de sıkı sıkıya bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Landis'in yüz ifadeleri deneyi. Psikolog Carney Landis tarafından gerçekleştirilen bu deney, insan yüz ifadelerinin evrensel olup olmadığını anlamayı amaçlıyordu. Farklı duygular karşısında insanların yüz kaslarının benzer tepkiler verip vermediğini araştırmak istiyordu. Deneye katılan kişiler yüzlerine boyalar sürülerek çeşitli görevler yapmaya yönlendirildi. Amaç, farklı durumlarda yüz kaslarının hareketlerini gözlemlemekti. Katılımcılardan önce alkol içmeleri, pornografik görüntülere bakmaları, canlı kurbağalara dokunmaları gibi farklı ve rahatsız edici şeyler yapmaları istendi. Tüm bu anlarda yüz ifadeleri fotoğraflanarak kaydedildi. Deneyin en tartışmalı kısmı ise şuydu. Katılımcılardan canlı bir fareyi başlarını keserek öldürmeleri istendi. Pek çok katılımcı bunu reddetti. Ama bazıları otorite baskısı altında kabul etti. Yüz ifadeleri bu esnada da kaydedildi. Sonuçlar ise bilimsel açıdan tatmin edici olmadı. Çünkü yüz ifadeleri Landis'in düşündüğü kadar tutarlı çıkmadı. İnsanların duygularını ifade etme biçimleri sandığından çok daha karmaşıktı. Ancak deneyin yöntemi özellikle katılımcıları böylesine rahatsız edici ve travmatik durumlara sokması ciddi etik tartışmalara yol açtı. Bugün Landis'in yüz ifadeleri deneyi, bilimsel açıdan neredeyse hiçbir katkı sağlamayan ama etik dışı yöntemleri nedeniyle kötü bir örnek olarak anılan çalışmalardan biridir. Katılımcıların psikolojik bütünlüğü göz ardı edilmiş, bilimsel merak uğruna insanlara ve hayvanlara zarar verilmiştir. Robbers Cave deneyi. 1954 yılında sosyal psikolog Muzaffer Şerif ve ekibi tarafından gerçekleştirilen Robbers Cave deneyi, gruplar arası çatışma ve işbirliği dinamiklerini incelemek amacıyla yapıldı. Deney, adını Amerika'nın Oklahoma eyaletindeki Robbers Cave Milli Parkı'ndan alır. Deneye 12 yaşlarında birbirini tanımayan 22 erkek çocuk katıldı. Çocuklar iki ayrı gruba ayrıldı ve farklı kamplarda konaklatıldı. İlk günlerde sadece kendi gruplarıyla vakit geçiriyor, oyunlar oynuyor ve birlikte aktiviteler yapıyorlardı. Bu süreçte her grup kendine bir isim seçti, bayraklar yaptı ve güçlü bir biz bilinci geliştirdi. Daha sonra araştırmacılar iki grubu karşı karşıya getirdi. Futbol, beyzbol gibi rekabet içeren oyunlar düzenlendi. Kazananlara ödüller veriliyor, kaybedenler ise dışlanıyordu. Çok kısa sürede gruplar arasında sert çatışmalar başladı. Hakaretler, kavgalar, bayrakların yakılması gibi düşmanca davranışlar gözlemlendi. Bu süreç, gruplar arası rekabetin düşmanlık duygularını hızla artırabileceğini gösterdi. Deneyin 3. aşamasında ise araştırmacılar düşmanlığı azaltmak için işbirliği gerektiren görevler ortaya koydu. Örneğin kampın su kaynağı kasıtlı olarak bozuldu ve iki grubun birlikte çalışarak onarması gerekti. Yine bozulmuş bir kamyonu itmek gibi tek başına çözülemeyecek görevler verildi. Bu tür ortak hedefler sayesinde gruplar arasındaki gerginlik azaldı ve sonunda çocuklar birlikte vakit geçirmeye, hatta yemeklerini paylaşmaya başladılar. Robbers Cave deneyi sosyal psikolojide gerçekçi çatışma kuramı için önemli bir kanıt sağladı. Yani gruplar arası çatışmalar çoğunlukla çıkar çatışmalarından doğar, ancak ortak hedefler ve işbirliği ortamı bu düşmanlıkları azaltabilir. Buna rağmen deney etik açıdan eleştirildi. Çünkü çocuklar bilerek manipüle edilmiş, aralarında yapay düşmanlıklar yaratılmıştı. Benzer videolar yapmaya devam edeceğim. Videoların devamı için abone olmayı unutmayın.